Darp ediliyor, aşağılanıyor, hatta yüzlerine tükürülüyor. Alman siyasetçiler artık güvende değil. Son 2 haftada Almanya'da politikacılara yönelik şiddet olaylarında ciddi artış görülüyor. Özellikle seçim kampanyaları sırasında aşırı sağcı grupların hedefi haline geliyorlar. Almanya bu ay yaklaşan seçimlerden çok siyasi şiddeti konuştu desek abartmış olmayız. Bir politikacı kampanya posterini asarken acımasızca dövüldü. Diğeri halk kütüphanesinde saldırıya uğradı. Bir diğeri ise Almanya'da yasaklı Hitler sloganı attığı iddia edilen bir grup şüpheli tarafından itilip üzerine tükürüldü. Ülkede giderek sertleşen siyasi iklim, Nazilerin yükselişiyle paralellik gösteren siyasi şiddet konusunda ulusal bir tartışmayı da ateşledi. Olaylar özellikle 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yaklaşmasıyla daha da belirgin hale geldi. Bu seçim Brexit sonrası ilk Avrupa Parlamentosu seçimi ve Avrupa Birliği'nin gelecekteki gelişimini belirleyecek önemli bir dönemeç diyebiliriz. Aynı zamanda ülkede yerel seçimler de yaklaşıyor. Seçimlere doğru Almanya'da görülen siyasi şiddet giderek daha endişe verici bir hale gelirken bu olayların arka planında neler yaşanıyor detaylarıyla ele alacağız. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Hazırsanız başlıyoruz. Ancak öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Kanala abone olup katılarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde seçimlere katılan partiler en çok neden çekinir? Elbette seçimlerde beklediği sonucu alamamaktan. Ancak Almanya'da durum biraz farklı. Seçimlere giderken partilerin asıl endişesi siyasi amaçlı şiddet. Mayıs ayı Almanya'da siyasi figürlere yönelik artan şiddet vakalarıyla geçti. 3 Mayıs'ta Şansölye Olaf Scholz'un Merkez Sol Sosyal Demokratlar üyesi Matthias Ecke, Dresden'de Avrupa Parlamentosu seçim afişlerini asarken saldırıya uğradı. 4 kişi tarafından tekmelenip dövülen Ecke, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve önemli bir ameliyat geçirdi. Almanya Başbakanı Scholz, politikacılara yönelik saldırıların çirkin ve korkakça olduğunu ifade etti. We must never allow ourselves to become comfortable with acts of violence like these. We must never shrug our shoulders when they happen here or there, such as when Green Party candidates were attacked recently, or when we see this happening against local politicians or the mayors of small towns. Democracy is threatened by acts like these, and that's why shrugging them off is never an option. We must stand up together. Sosyal medyada destek mesajları için teşekkür eden Ecke, bu sadece benimle ilgili değil, siyasete tutkuyla dahil olan herkesle ilgili. Hiç kimse demokraside görüşünü dile getirmekten korkmamalı dedi. Almanya İçişleri Bakanı da Matthias Ecke'ye yönelik saldırının arkasında siyasi bir motivasyonun olduğu doğruysa bunun antidemokratik şiddetin yeni bir boyutunu açacağını vurguladı. İçişleri Bakanı ayrıca politikacılara yönelik saldırılara karşı yasaların sıkılaştırılacağını ve bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi de dahil olmak üzere tüm büyük partilerden politikacılar Matthias Ecke'ye yapılan vahşi saldırıyı kınadı. Yine de birçok kişi yaşananları Almanya'nın en karanlık zamanlarının endişe verici bir yansıması olarak görüyor. Almanya'da yaklaşan en önemli seçim 9 Haziran'da gerçekleşecek olan Avrupa Parlamentosu seçimi ve 1 Eylül'de Saksonya ve Thüringen'de eyalet parlamentosu seçimleri yapılacak. En büyük korkuysa benzer saldırıların bu seçimlerde de olup olmayacağı. Almanya'nın seçimlere hazırlandığı ve kutuplaştırıcı bir atmosferin yaşandığı bir dönemde saldırıya uğrayan tek politikacı Ecke'de değil. Berlin senatörü ve eski belediye başkanı Franziska Giffey de benzer bir saldırıya uğradı. Berlin'in Rudolf semtindeki bir kütüphanede başına ve boynuna içinde sert maddeler bulunan bir çantayla vuruldu. Bu saldırı Almanya'da politikacılara yönelik artan şiddetin en açık örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Berlin Kamu Savcılığı şüphelinin daha önce nefret suçları nedeniyle poliste kaydı olduğunu ve olayın ardından bir psikiyatri kliniğine yatırıldığını belirtti. Giffey'e yapılan saldırı eyalet bakanlarının acil toplantısıyla aynı zamana denk geldi. Toplantıda Avrupa ve yerel seçimler öncesinde politikacıların sözlü ve fiziksel saldırılardan korunması için daha fazla polis koruması çağrısı yapıldı. Ancak Almanya'da bu da bir sorun teşkil ediyor çünkü kolluk kuvvetlerinin aşırı sağcı şiddetle başa çıkma hızı konusunda bazı eksiklikler görülüyor. Saldırılara dönecek olursak aynı gün 7 Mayıs'ta Dresden'de kampanya afişleri asan bir Yeşiller Partisi üyesi de hedefteydi.
Afiş asan politikacı 2 kişi tarafından itilip üzerine tükürüldü. Saldırganların daha önce Hitler selamı verdikleri duyulmuş ve polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Almanya'da bu olaylar ilk değil sonda olmayacak gibi görülüyor. Yılın başından bu yana benzer 22 olay yaşandı. 2023'te ise toplam 27 olay yaşanmıştı. Saldırıların çıkış noktasını soracak olursanız henüz resmi bir doğrulama olmasa da siyasi motivasyonlu olduğu belirtiliyor. Özellikle seçimlerin yaklaştığı Saksonya eyaletinde daha birçok benzer olayın yaşandığı belirtiliyor. Çoğu bu kadar şiddetli olmasa da bu tür saldırıların arkasında siyasi bir motivasyon olma olasılığının yüksek olduğunu söyledik. Peki siyasetçiler neden seçim kampanya süreçlerinde bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyor? Almanya'da siyasi gerilimin sebepleri neler? Bu soruların birkaç yanıtı var diyebiliriz. İlki ve belki de en çok dikkat çekeni aşırı sağ söylemler ve siyasi kutuplaşma. Almanya'da son yıllarda bir dizi aşırı sağ saldırıları yaşanıyor. İç İstihbarat Teşkilatı, aşırı sağın Alman demokrasisine yönelik en büyük tehdit olduğunu söylüyor. Aşırı sağ grupların ve özellikle Almanya için Alternatif Partisi'nin söylemleri, politik ortamı daha düşmanca ve şiddete meyilli hale getiriyor. Almanya için Alternatif Partisi, eski Doğu Almanya eyaletlerinde en büyük parti konumunda ve Almanların yaklaşık 1/5 tarafından destekleniyor. Söylemleri ve propaganda çalışmaları ise politikacılara yönelik saldırıları körüklüyor diyebiliriz. Hatta kendi parti üyeleri dahi kimi zaman bu şiddetin kurbanları arasında yer alıyor. Geçen yıl Almanya için Alternatif Partisi'nin politikacılarına yönelik 86 şiddet olayı yaşandığı biliniyor. Almanya'nın bazı bölgelerinde politikacılara yönelik şiddet içerikli saldırılar 2020'den bu yana 3 katına çıktı. Sadece Saksonya'da bu yıl politikacılara yönelik 30 şiddet vakası kayıtlara geçti. Bu olayların çoğuysa seçim kampanyalarının yürütüldüğü dönemlerde gerçekleşiyor. Kıtada giderek büyüyen bir endişe kaynağı dikkati çekerken, ülkeler aşırı sağ ve radikal partilerle bağlantılı kişilerle başa çıkmanın yollarını arıyor. Almanya için Alternatif Partisi'nin söylemleri neye dayanıyor derseniz, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve kısmen demokrasi karşıtlığı. Yakın zamanda partinin İç İstihbarat Kurumu, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı şüpheli vaka olarak sınıflandırılmasına karşı açtığı davayı kaybetmesi de bu gerilimi artıran bir etken. Mahkeme, partinin belli insan gruplarının insanlık onuruna ve demokrasi ilkelerine karşı emelleri bulunduğuna dair yeterli fiili emarelerin mevcut olduğunu belirtti. Bu karar, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın partiyi gözlem altında tutma yetkisini pekiştirdi ve partinin yasaklanması çağrılarını yeniden gündeme getirdi. Saldırılar yalnızca Almanya'da değil, Belçika, İspanya ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinde de kendini gösteriyor. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol grup bu tehdide karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in de dahil olduğu merkez sağ gruplarsa son saldırıları kınayan bir mektubu imzalamayı reddetti. Elbette Almanya'daki gerilim sadece iç faktörlerden değil, bir dizi dış faktöre de dayanıyor. Özellikle Ukrayna'daki savaşın etkilerini açık bir şekilde görüyoruz. Almanya'nın Ukrayna Savaşı'nda nasıl bir etkisi var diyecek olursanız, önemli miktarda askeri ve mali yardım sağladığını söylemek mümkün. Öyle ki savaşın uzaması ve maliyetin artması iç politikada ciddi tartışmalara neden oldu. Özellikle Scholz'la Macron arasında bu konuda görüş ayrılıkları yaşanıyor. Hatırlayacaksınız, Macron, Avrupa'nın korkak davranmaması gerektiğini belirterek Ukrayna'ya asker gönderilmesinin mümkün olduğunu söylemiş, bu da Scholz'la arasında gerilime yol açmıştı. Scholz ise Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine kesinlikle karşı olduğunu ve bunu bir kırmızı çizgi olarak belirttiğini ifade etti. Tabi sadece destekler değil, Ukrayna'dan gelecek göç dalgası da tüm Avrupa için olduğu gibi Almanya için de bir sorun. Ancak önümüzde Almanya için Alternatif Partisi gibi aşırı sağcı partilerin tetiklediği bir yabancı düşmanlığı da söz konusu. Örnek verecek olursak 2015'teki göç dalgasıyla gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesi aşırı sağcılar arasında parti içi tartışmalara yol açıyor. Almanya, Avrupa Birliği içinde en fazla sığınmacı kabul eden ülkelerden biri. 2014'te Almanya, İsveç, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelere 184.665 kişi başvurdu. 2015'teki verilere göre ise yaklaşık 1.350.000 kişi Avrupa'ya göç etti. Ukrayna ile birlikte benzer bir dalga gerçekleşir mi? Aslında asıl soru bu. Çünkü Ukrayna'daki savaş Avrupa ülkeleri için yeni bir göç dalgası anlamına geliyor. Diğer yandan en büyük ticaret ortağı Çin'le ilişkileri karmaşık bir hal alan ülke, Çin'e ekonomik bağımlılığını azaltmaya çalışırken bu da siyasi tansiyonu artırıyor. Dolayısıyla ikinci ve belki de en önemli başlığımıza geliyoruz. Ekonomik belirsizlikler ve güvensizlik.
Almanya'da yüksek yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizliklerin önüne tam olarak geçilebilmiş değil. Hükümetin 2024 bütçesinde oluşan yaklaşık 60 milyar euroluk açık, Almanya'da gerilimin kaynaklarından biri. Tabii tüm bu saydıklarımıza Amerika'nın ardından Avrupa ülkeleri ve Almanya'daki üniversitelere yayılan İsrail protestolarını da eklemek gerek. Avusturya, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda ve Danimarka'da olduğu gibi Almanya'daki üniversitelerde de öğrenciler İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarına ve sivil ölümlerine karşı protestolarını sürdürüyor. Tabii bu öğrenciler Alman polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Öğrencilerin polis zoruyla dağıtılmasına tepki gösteren yaklaşık 400 kadar akademisyen açık mektup kaleme alarak müdahaleyi kınadı. Ancak şuna bir bakın, Almanya'nın Bild gazetesi 10 Mayıs tarihli sayısında polis müdahalesine tepki gösteren akademisyenlerin adları ve resimleriyle hedef gösterdi. Dolayısıyla Almanya'da medyanın ve siyasi söylemin giderek kutuplaşmış ve düşmanca hale gelmesi bir sorun teşkil ediyor. Bu da politikacıların hedef haline gelmesinin en büyük sebeplerinden biri diyebiliriz. Sosyal Demokrat Parti'nin önde gelen bir figürü olduğu için Matthias Ecke'ye yönelik saldırı büyük tepki topladı. Ancak asıl tehlike ne derseniz Almanya'da küçük kasabaların belediye başkanlarına yönelik saldırıların artışı. Dolayısıyla yerel düzeyde bir tehdit dikkati çekiyor. Bunun neonaziler ve aşırı sağın bir stratejisi olduğu yorumları yapılıyor. Sosyal Demokrat Partisi Michel Müller bu tehditle birebir karşı karşıya kalan isimlerden yalnızca biri. Önce aracı, sonra 2 çocuğun da içinde olduğu evi ateşe verildi. Müller'e göre bu olay bir tesadüf değil. Çünkü saldırılardan sadece birkaç gün önce aşırı sağcılara karşı bir gösteri çağrısında bulunmuştu. Ayrıca aynı gece aynı bölgede 3 Sosyal Demokrat Parti politikacısının ofis pencereleri de kırıldı. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Almanya, politikacılara yönelik aşırı sağ şiddet konusunda yakın bir geçmişe sahip. Köln Belediye Başkanı 2015'te ölümden kıl payı kurtulan isimlerden biri. Seçimden bir gün önce bir aşırı sağcı onu boynundan bıçakladı. Yine bir başka belediye başkanı da 2017'de mülteci karşıtı bir saldırgan tarafından boynundan bıçaklandı. 2020'de bir milletvekilinin ofisine ateş açıldı. 2019'da da en kötüsü yaşandı. Yine bir bölge başkanı aşırı sağcı bir saldırgan tarafından öldürüldü. Tabii yakın zamanda olan bu olay yaklaşan seçimlerde kampanya yürüten politikacıların nasıl korunacağı konusunu gündeme getiriyor. Anketlere göre Almanya'daki belediye başkanlarının yarısından fazlası hakarete uğruyor, tehdit ediliyor veya fiziksel saldırıya maruz kalıyor. Tabii bu tehdit karşısında Alman yetkililerin yeterli çaba gösterip göstermediği de Almanya'da soru işareti. Özellikle kolluk kuvvetlerinin aşırı sağcı şiddetle başa çıkma hızı konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Almanya belediye başkanlarının %19'u kendi güvenlikleri veya ailelerinin güvenliği konusunda endişelendikleri için siyasetten çekilmeyi düşünüyor. Bu da yerel seçimlerde aşırı sağ partilerin ve sağ eğilimli kişilerin başa gelmesi demek. Tüm bunlara rağmen sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin Doğu eyaletlerinde oylarını dikkat çekici oranda artırdığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla Almanya'da bu tür saldırıların altında yatan nedenlerin çözülmesi için daha geniş çaplı sosyal ve politik adımların atılması gerekiyor. Peki sizce Almanya'da yaşanan bu olayların benzerlerini diğer Avrupa ülkelerinde görecek miyiz? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anketlere göre Almanya'daki belediye başkanlarının yarısından fazlası hakarete uğruyor, tehdit ediliyor veya fiziksel saldırıya maruz kalıyor.